Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün benim keyfim yerinde çok şükür. Bir önceki videoda rahatsız olduğum için biraz daha durgun bir çekim yapmıştım. Yani hissettirmişim aslında onu da videoda. İzleyenler fark etmiştir büyük ihtimal. Bugün ama iyiyim çok şükür. Umarım sizler de iyisinizdir. Ve size bugün ben suda köklendirdiğim bitkilerle geldim. Bunları tek tek göstereceğim size. Köklerini de göstereceğim arkadaşlar birazdan. Suda nasıl köklendirilir ve sonra ne kadar sürer? Sonra da dikim aşamasından bahsedeceğim. Hatta inşallah birlikte de dikeceğiz bu türlerimizi. Burada menekşe yaprağı da var. Onun da size göstereceğim yine köklerini. Görüyorsunuz episkiye var. Parlak Mustafa, işte şu renkli olan telgraf türü, ahtapot telgrafım. Burada şeker begonya var, yaprak güzeli var, kiraz begonya var, cam güzeli var. Yani birkaç tür var şu anda köklü olanlar. Şimdi size hemen onlardan da bahsedeceğim. Ama lütfen videomu beğenirseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi size suda nasıl köklendirildiğini anlatacağım. Hiçbir katkı maddesi şahsen ben kullanmıyorum. Ama sadece haftada bir suyu değiştiriyorum. Haftalık çünkü o sudaki o vitamin değerlerinde azalma, oksijeninde suyun azalma olduğu için onların oksijen almasını sağlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu menekşe yaprağım da şu an yavrulamış durumda. Yani köklenmesi harici yeni menekşe yavruları vermiş. Suda gerçekleşen bir durum bu. Yani sadece suyunu haftada bir değişmeniz yeterli. Size şimdi diğer çiçeklerin de nasıl köklenmiş olduklarını tek tek göstereceğim. Ve ondan sonra yine videoya devam. Şunlarla başlayalım. Bakın şurada gördüğünüz gibi köklenmiş durumdalar. Şöyle de göstereyim. Hatta şu parlak Mustafa'nın kökleri mükemmel bir şekilde köklendi. Ne kadar sürdü derseniz bir ay kadar sürdü. Şu da 10 gün kadar oluyor. 10 gün oldu daha, yani çok yeni. Çok yeni olduğu için çok fazla şu anda kök yok, zil yok. Çok az, bakın küçücük var. Şurada görüyorsunuz. Diğeri de öyle herhalde. Diğerini de kontrol edelim yine. Evet, burada köklenmeye başlamış durumda. Bu da böyle küçük küçük kök vermiş. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğerlerini de göstereyim size. Şu episkia. Episkia da yine suda köklenen türlerden. Şöyle yakınlaştırdığımda kökleri göreceksiniz. Bakın kökler oluşmuş durumda. Dikilme aşamasına yaklaşmış aslında. Bunu da o yüzden bugün dikmeyi düşünüyorum. Dikim aşamalarını da göstereceğim. Bu çünkü uzun kıvrımlı olduğu için bunu kıvırarak dikeceğiz toprağa. Onu da size yine göstereceğim. Evet, şuradan devam edelim. Bakın burada menekşem var. Menekşe arkadaşlar suda köklenirken tabii ki şöyle çıkarıp göstereceğim. Yavrulamış da gördüğünüz gibi. Minik minik menekşelerim olmuş. Aslında geç kaldım ben bunu dikmeye. Daha erken dikebilirdim bu yavrular çıkmadan ama dikkatli bir şekilde yine bunun da dikimini artık gerçekleştirmem gerekiyor. Ondan sonra size şöyle cam güzelini göstereyim. Cam güzeli de yine suda köklendirdiklerimden. Bakın kökleri var ama çıkaracağım, sizin için göstereceğim. Evet, cam güzelimiz de yine suda köklendi. Bu da 1,5 ay sürdü arkadaşlar bu şekle gelmesi. Bu biraz daha yavaş kökleniyor diğerlerine göre. 1,5 ayda da cam güzelimizi köklendirdik. Şuradan devam edelim. Burada şeker begonyamız var. Şöyle bir kurtarırsak yanından. Şeker begonya da size göstermek istiyorum. Şeker begonyalarımı geçen budamıştım biliyorsunuz. Bunları da köklenmesi için koydum. Şeker begonyalar diğer begonyalara göre biraz daha yavaş köklenmeye başladı. Çok ince ince kökler geliyor. Çok yavaş köklendi. Şu biraz köklenmiş. Şunu kökünü göstereyim size. Köklenmiş halini bir saniye. Evet. Görüyorsunuz. Bunda birazcık daha iyi köklenmiş durumda. Şöyle geriye çekeyim, tam net görün. Bunlar da kökleri arkadaşlar. Bu da şeker begonyamızdı. Sonra şuradan kiraz begonyamıza geçelim. Kiraz begonyamız da harika bir şekilde köklenmiş durumda. Gördüğünüz gibi bunlar da dikime tam manasıyla hazır. Böyle köklendiğinde daha garanti tutma ihtimali arkadaşlar. Köklenmeden de dikiliyor ama garantiye almanız açısından köklendirmenizi tavsiye ediyorum suda.
Bu da yaprak güzeli arkadaşlar. Yaprak güzeli bakın daha arsız, daha köklü bir durumda. Ama tabii bu 2 aydır suda. Birazcık daha köklendi. Vaktim olmadığı için dikemedim. Daha erken de dikebilirdim. Bunlar hem suda köklendirilen hem de direkt dikilebilen türler zaten. Bu gösterdiklerimin hepsi direkt dikilebiliyor. Ama suda köklendirmek garanti. Şu mükemmel köklendi arkadaşlar. Bu şu ahtapot diyorlar. Hani ahtapot telgraf. İri yapraklı. Salonlarınızda çiçek açmasa dahi çok güzel böyle gösterişli olan bir bitki. Daha önce büyüttüm. Çok büyük olduğu için ben vermiştim onu. Ama şimdi tekrar büyütmek istedim. Babamdan getirdim bunu da zaten. Babamın çiçeklerinden birkaç çitil aldım. Böyle suda köklendirdim. Bunu da bugün inşallah dikeceğiz. Başka göstermediğimiz kalmadı galiba. Hepsini gösterdim size. Evet. Arkadaşlar dikim aşamasında da bazı şeyler anlatacağım. Videoya devam. Tüm çiçeklerimizin malzemelerini hazırladım arkadaşlar. Şurada küçük çiçeklerimi dikeceğim minik minik sepetlerim vardı. Onlara dikmek istedim sepet saksıları. Burada da yine hazırda bazı saksılarım vardı. Boyutuna göre ayarladım. Toprağım burada, can suyum burada ama tabii bu toprak yetmeyecek. Toprağı ben sürekli takviye ederek dikimi gerçekleştireceğim. Ve hemen şöyle özel türlerden, Episkia'dan başlayarak dikime geçelim. Episkiyamızı dikeceğiz arkadaşlar. Episkiyamızı da dikerken şöyle görüyorsunuz şu kısımlar köklü. Bakın uç kısımlarda pek yok. Önce tabii biraz toprak takviye ediyoruz. Toprağımız yine benim karışımım. Gayet güzel. Bahçe toprağı yarı yarıya torfla karıştırdım. Biraz koyun gübresi, birazcık da perlit var. Çok yoğun olmamak kaydıyla. Biraz toprağı ekleyelim. Yarıya kadar arkadaşlar toprağı doldurduk gördüğünüz gibi. Çiçeğimizi, episkamızı alıyoruz. Episkamızı şöyle kıvırarak şu alt kısmı biraz yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra üzerine toprak ekliyoruz ve dikimi gerçekleştiriyoruz. Çok incitmeden ekin arkadaşlar. Episkiyalar biraz diğer çiçeklere oranla hassaslardır. Kohlera büyütenler bilir, menekşe büyütenler bilir. Yani menekşe ile kohlera ile aynı. Bakımları da aynı zaten. Evet, episkiyamızı diktik ve can suyumuzu veriyoruz. Can suyumuzu da çok fazla olmamak kaydıyla her tarafına değecek şekilde gezdiriyoruz. Evet. İşte bu şekilde arkadaşlar. Episkiyayı diktik. Diğer episkiyayı dikeceğim ama onu yayınlamayacağım. Diğer çiçeklere geçelim. Bu videoyu arkadaşlar aslında dikim aşamalarını hiç bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum. Köklendirme aşamasını bilmeyenler var. Yani hepimiz her bilgiye sahibiz diye bir kaide yok. O yüzden inşallah faydalı oluyorumdur bilmeyenler için. Bilenler de eminim merakla izliyordur yine. Biz de acaba doğru dikiyor muyuz diye. Yine böyle yarı yarıya toprağımızı yerleştirdik. Bu defa da böyle renkli olan telgraflarımızı dikeceğiz. Bunlar da köklenmiş durumda. Şu şekilde toprağı incitmeden yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ve toprağımızı ekliyoruz. Toprağı da ekledikten sonra her zamanki gibi yine çok bastırmıyoruz. Hafif bir bastırıyoruz hava almaması için. Ve ondan sonra da can suyumuzu veriyoruz. Ama şu an can suyumuz bitmiş. Can suyu almaya gidiyorum. Can suyumuzu da veriyoruz. Aldım geldim hemen arkadaşlar. Tabii unutmuşum. Ardı ardına şimdi kim olunca. Evet. Biraz da can suyu verdikten sonra çiçeğimiz hazır. Yoğun güneş almayan sadece güneş ışığı alan yere konumlandırıyoruz. Çekime devam arkadaşlar. Şimdi şuradan cam güzelini dikelim. Şöyle göstereyim size. Cam güzeli çiçeğimizi köklerini de göstereyim. Kökleri de çok güzel. Hemen dikime geçirelim. Yine saksımıza biraz toprak ekleyeceğiz. Çok eklemeyeceğiz. Çünkü kökleri biraz derinde. Derin dikeceğimiz için kendisini yerleştireceğiz. Ondan sonra toprak eklemeye başlayacağız. Evet, toprağımızı da ekliyoruz. Doldurana kadar. Yani dikerken o derinliği de iyi hesaplayın. Bir de arkadaşlar saksı boyutu çok önemli. Çiçekten çok fazla büyük saksıya dikmeyin. Minik çiçekler minik saksıya,
Tabii biraz büyükse, köklüyse büyük saksıya, ama bunlar minik olduğu için tabii ki minik saksıya dikilmesi lazım çabuk gelişip büyümesi için. Yani bir çiçeği ne kadar çok geniş saksıya dikerseniz o kadar çok geç büyümesi gerçekleşir. Çünkü köke vermeye çalışır gücü. Köke vermeye çalışan bir çiçek de kendi gelişimini sağlayamaz. Şöyle can suyumuzu da verelim. Bunu da diktik. Fark ediyorsanız bazen çiçekçilerden aldığınız çiçekler ay ne kadar dar saksıda, hemen büyük saksıya geçireyim diyorsunuz. Ama öyle yapmayın arkadaşlar. Ne kadar çok, çünkü dar saksı aslında o kadar çok gelişimleri demek. Benim şöyle sepette saksılarım vardı, sepet saksılarım. Bunları dikmeye uygun gördüm. Aslında bir şeyler dikmek istiyordum bu sepetlere de. Çok hoşuma gidiyorlardı. Şimdi de bunları dikelim hemen arkadaşlar. Bu parlak Mustafa. Parlak Mustafa'mızı dikelim önce. Biraz toprak ekleyelim. Kökleri zaten gördüğünüz gibi alt kısımda. Çok derin dikmemize gerek yok. Şöyle yerleştirdikten sonra toprağımızı ekliyoruz. Size hem dikim yapıyorum hem de biraz dikim konusunda bilgi vermiş oluyorum. İzleyenler umarım sıkılmıyorsunuzdur. Umarım dinliyorsunuzdur pür dikkat ve izliyorsunuzdur. İzlemeleriniz çok önemli. Evet. Sepetimizi diktik arkadaşlar. Çok yoğun bastırmıyoruz her zamanki gibi. Hava almasını önleyecek derecede bastırmanız yeterli. Köklere zarar vermiyoruz. Bunu da şöyle bir sirkeleyelim. Evet, buna da bir can suyu verelim hemen. Evet, biraz can suyu verdikten sonra bitti dikimimiz. Hemen diğerine geçelim. Size menekşe bir dikeceğim ama onun yavrularını da şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum. Bakın minnacık yavrular gelmeye başlamış sudayken. Şimdi bunu da dikerken arkadaşlar incitmeden dikmemiz lazım. Yani toprağı biraz açıyoruz. Açtıktan sonra biraz şöyle yerleştiriyoruz. Ondan sonra bunu öylece rahat serbest bir şekilde bırakıyoruz. Kökler toprağa tutunması için. Çünkü yavrularımız gelmiş, onları incitmememiz lazım. Gördüğünüz gibi çok dikkatli bir şekilde yerleştirdim ve sulamasını yapıyorum. Bundan sonraki aşamada yine sulamamızı çok dikkatli bir şekilde yapmalıyız. Yavrularımız teker teker büyümeli. Kaç tane bilmiyorum, herhalde 2-3 tane yavru vermiş sadece bir yapraktan. Evet arkadaşlar, şimdi diğer dikimler de var. Cam güzeli diktik, pardon. Yaprak güzeli, şeker begonya, çilli begonya, ahtapot var. İzlemeye devam. Ahtapotla devam etmek istedim. Bu biraz toprağı fazla yiyecek çünkü saksı çok büyük. Kendisi de büyük. Şöyle bir kenara alayım onu. Önce bir toprağını ekleyeyim. Şöyle biraz toprak ekledikten sonra dikeceğiz. Derin dikeceğiz bunu da arkadaşlar yine. Şöyle göstermek istiyorum köklerini de yine tekrar size. Şöyle de 3 tane herhalde. Evet, 3 dal birbirlerine de girmişler. 3 dal dikeceğiz. Evet. Biraz daha toprak eklemeliyim ama. Çünkü içine yerleştireceğim dikim yaparken. Bastıracağım. Bu dayanıklı bir tür zaten arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamaz ve çok yavrular. O yüzden böyle büyük bir saksı tercih ettim. Şöyle bastırarak yerleştiriyorum. Bunu da öyle yerleştiriyorum. Şunu da hepsini bir araya dikiyorum. Çok da güzel görseli oluyor ve çok acayip yavrulayan bir tür bu. Çok yoğun alt kısımdan, diplerden yavru veren bir tür. Hemen toprak ekleyerek bunun da dikimini gerçekleştiriyoruz. Dikimimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Can suyu vereceğim ama leğendeki toprağın hepsini yaladı yuttu yani o derece. Çünkü saksı büyüktü, tahmin ediyordum. Zaten ben birazdan tekrar toprak alıp geleceğim. Şöyle bir can suyunu da veriyoruz. Yine bunu da direkt güneş almayan gölge bir yere konumlandırıyoruz. Kiraz begonyanın dikimiyle devam edelim. Şöyle göstereyim size, bu kiraz begonya arkadaşlar. Çilli değil yani. Ya da şeker değil. Şekeri de birazdan göstereceğim. Görüyorsunuz kökler de çok iyi durumda. Ve hemen başlayacağım dikmeye. Bunu da biraz bolca dolduruyoruz arkadaşlar toprağını. Toprak aldım geldim bu arada. Çünkü ahtapot ve telgrafın saksı gayet genişti. Bir leğen toprağımı yedi. Toprak aldım geldim derken benim topraklarım her zaman hazır durumdadır. İçeriden aldım geldim.
Ve arkadaşlar biraz doldurduktan sonra yerleştirmeye başlıyoruz. Şu şekilde biraz derin yerleştireceğiz. Sırayla yerleştireceğim ben. Hepsini bir araya dikeceğim. Çoklu dikim yapacağım. Çünkü zaten çiçeğim çok olduğu için bir arada olmalarını istiyorum. Çok fazla yer kaplayacaklar. Yoksa tek tek diksem. Ama bu şekilde toplu halde dikimini gerçekleştirdik. Ve üzerine yine toprağını hemen ekliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde diktik. Çok bastırmıyoruz yine. Yeteri kadar bastırıyoruz. Yani ağaç dikmiyoruz arkadaşlar. Sonuçta ağaç dikerken çok bastırılır. Sonuçta çiçek dikiyoruz. Hava almayacağı derecede bastırıyoruz ama hava almayacağı derecede, yani çok yüklenmiyoruz. Yumuşak bir şekilde incitmeden dikimini gerçekleştiriyoruz ve evet, diktik. Kiraz da tamam. Bir can suyu hemen verelim buna. Sıra şeker begonyalarımızda arkadaşlar. Şeker begonyalarımızı da hemen dikelim. Toprağı ekledim ben. Hazırladım. Şöyle şu saksını biraz oturtturayım. Şöyle yerleştiriyoruz derin bir şekilde. Çoklu dikim yine yapacağım. Hepsini bir araya dikeceğim. Bunu da yerleştiriyorum. Bunu da yine yerleştirdim ve toprak ekleyeceğiz şimdi. Toprağı ekledikten sonra yine can suyumuzu vereceğiz. Toprağa fazla yine köklere zarar vermemek adına da fazla bastırmıyoruz. Ama bu şeker begonyam çok köklü değildi ama köklenmese de şu yaprağı almak istiyorum. Köklenmese de zaten tutacak türler hepsi de. Ama köklendirmeniz garanti. Yani daha net garanti. Hani köklü olduğu için tutması emin. Ama köklü değilse bazen tutmayabiliyor. Çünkü suda köklendirilmediğinde bu sıkıntıyı yaşayabiliyor. Evet, bunu da hallettik, diktik. Şimdi can suyunu yine veriyoruz. Ya ne kadar yoruldum arkadaşlar. Biliyor musunuz yani? Şu an çekim yaparak dikiyorum ama inanın çok yoruluyorum. Yani bayağıdır uğraşıyorum bununla. Hepsini bir araya getirmek, saksılara ayarlamak, toprağı ayarlamak derken çok yoruldum. Çiçekle uğraşan kişiler bilir zaten. Şimdi bunları ekeceğim. Bunlar yaprak güzellerim. Yaprak güzellerim birkaç tür ama hepsini bir araya dikeceğim yine. Yoksa inanın baş edemem. O kadar çok çiçeğim var ki zaten yaprak güzellerimi budadığımdan çıkan yaprak güzelleri bunlardan. Bunları da hemen toprağımıza ekliyorum. Bunları da derin yerleştireceğim. Derin yerleştireceğiniz zaman çok fazla toprak koymayın arkadaşlar. Çok fazla toprak koymayın arkadaşlar. Birazcık koyun böyle. Ondan sonra derinlik mesafesine göre ayarlayın, yani dikmeye başlayın. Bunun derinliği iyi mesela. Kaç tane şöyle bir araya getirip dikeceğiz. Yine toplu dikim yapacağım. Bayağı varlarmış aslında. Bayağı varmış yani. Yaprak güzelim. Bu sarkan tür, bu elime aldım. Şöyle göstereyim. Bu sarkan tür olduğu için bunları kenarlara yerleştireceğim. Kenarlardan sarkarak yine büyümeye devam edecek. Evet. Şöyle toprak ekleyelim ve tamamlayalım dikimimizi. Sonuna geldik zaten videonun. Ama ben de yoruldum yani. Bayağı yoruldum arkadaşlar. Gerçekten sabahtan beri farklı işler de yapıyoruz. Bir tek çiçek değil tabii ki hayatımız işi. Evdeki işler, diğer yorgunluklar, çocuklar falan derken yani bu da yorucu olabiliyor üzerine. Ama tabii çiçek büyütüyorsanız büyütenler çok iyi bilir. Çocuktan inanın hiçbir farkları yok. Yani bunların hastalığıydı, bunların işte ihtiyaçlarıydı. Her türlü yetişmeniz gerekiyor. Evet. Bunu da diktik arkadaşlar. Can suyumuzu da veriyoruz. Evet, can suyumuzu da verdikten sonra yine aynı şekilde güneş almayan, direkt güneş almayan gölge bir yere konumlandırıyoruz. Arkadaşlar ciddi anlamda çok yoruldum ama değdi ya. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Yani hepsini ayrı ayrı diktim. Çok güzel yerleriniz. İnşallah da severler. Yerlerine yerleştiler. Şöyle de size son hallerini de göstermek istedim.
Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Size suda köklendirdiğim ve dikimini gerçekleştirdiğim çiçeklerimi göstermek istedim. Umarım sizlere de katkı sağlar bu video. Bilmeyenler için, bilenler için de belki bir artıdır. Bazı bilgilerden de bahsettim çünkü. Lütfen arkadaşlar, videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, bol çiçekli günler dilerim.